Herkese selam. Bugün sizleri 1983 yılına götüreceğim. 1983. Elimdeki plak 1983 yılında yayınlanan bir plak. Böyle pazarcılar gibi konuştuğumu hissettim ama bu plağı size satacağımı falan sanmayın. Çünkü bu plak çok değerli bir plak. Yani bana $1.000.000 bile verseniz bu plağı size satmam. Desem de inanmayın, $1.000.000 verirseniz satarım. Neyse, bu işin tabii ki saçma latifesiydi. Efendim, Flashdance. Flashdance adlı bir film vardı. Yaşı özellikle 30-35 üstü olanlar bu filmi çok iyi hatırlayacaklar. Bir döneme damgasını vuran bir filmdi bu. Flashdance adlı film. Ve bu filmin Amerika'da çekimi yapılan bu filmin soundtrack albümü. Ve bunun plağı yer alıyor. Bakın Flashdance yazıyor. Böyle bir şık bir mavi hareket var. Ve bu plaktan bahsedeceğim. Birazcık da sizlere bu filmden bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde ilgimi çekti. Böyle bir nostalji yaşadım plakları karıştırırken. Bu plak çıktı karşıma. Dedim ki ya müzik yorumcusu videosunda bu plaktan ve birazcık da filmden bahsedelim dedim. Ama tamam bahsedeceğiz de biraz, yani sonuçta 1983, bu videoyu 2019'da hazırlıyoruz. 36 sene değil mi öyle? 93, 2003, 2013, 36 sene öncesine gitmemiz gerekecek. 36 yıllık bir plaktan bahsediyorum sizlere. Ve önce biraz filmden bahsedelim. Film için çok enteresan. Hala DVD'si satılıyor. YouTube'da da bazı sahneleri var. İzleyebilirsiniz ama çok cici, aslında romantik bir film. Flashdance. Bu film için şöyle bir sloganı var bu filmin. Bakın aynen sizlere söylüyorum. If a dream comes true just one time diyor. It can change your life for all time. Şimdi ne diyorsun hayat diyeceksin bana. Ben de diyorum ki yani bu filmin sloganı. Eğer bir hayal size bir kereliğine gelirse bu hayal sizin hayatınızı tamamen değiştirebilir. Bu motto ile hazırlandı bu film. Hani geriye baktığımızda evet, hepimizin hayalleri var. Gerçekten de o hayal bir böyle tık diye kapımızı çaldı mı wow diye hayatımızı değiştirebiliyor. Yani filmin mottosu gayet realist ve doğru bir film. 1983 Nisan ayında vizyona giriyor. 95 dakikalık bir film. Yapımcısı çok mütevazi bir bütçeyle $7 milyon harcayarak yapıyor bu filmi. Ve eleştirmenler çok fazla beğenmiyorlar. Bu ne lan filan diyorlar. Çok salak diyorlar, saçma diyorlar. Hatta %35 oranında beğeni alıyor sinema eleştirmenlerince. Ve ona şey veriyorlar. Çürük domates diye bir Amerikalıların böyle saçmalıkları var. Çürük domates diyorlar filme. Yani bu filmden olmaz diyorlar Türkçesi. Derken film vizyona giriyor ve enteresan bir şekilde film ortalığı yakıp yıkıyor. $7 milyon bütçeyle hazırlanan Flashdance $200 milyon gişe ve hasılat elde ediyor. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? $7 milyon koyuyorsunuz bir kenara ve size o $200 milyon getiriyor. Yani $193 milyon nakit para. Hey yavrum, şu dolarlar burada olsaydı da böyle güzel bir mutlu bir video yapsaydım size, hatta size böyle tak 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 atardım. İnanın paylaşırdım yani. Sırf kendime şey değilim yani. Neyse, başkalarının parasının hesabını yapmayalım, biz Flashdance'a geri dönelim. O dönemde Flashdance yayınlandığında, sinemada vizyona girdiğinde ortalık yıkıldı. Sinemanın filmin en büyük özelliklerinden bir tanesi de modaya da etki etti. Mesela bakın burada plakta göreceksiniz kızımızın tişörtünde bu boyunu biraz daha alt tarafta. O zamanlar böyle bir şey yoktu. Kızlarımız boyunları tam giyerlerdi tişörtlerini. Bu boynu açık olan tişört moda oldu bir anda. Yine o dönemlerde tozluklar çok fazla kullanılmazdı ya da normal kullanılırdı. Tozlukların böyle diz altına kadar yukarı çıkartılması da moda oldu. Yani filmde kullanılan bazı nasıl söylesem giyim kuşam stilleri de bir anda Amerika'da ve dünyada büyük bir moda oldu. Neyse, bu filmin plana geçmeden önce şöyle bir filmi hatırlayalım mı? Bakın ben çok ilgimi çektiği için filmi biraz araştırdım. Film 18 yaşında Pittsburgh'da yaşayan, köpeğiyle yaşayan bir genç kızın hikayesini anlatıyor. Kızın adı Alex.
Bu kız gündüzleri inşaat firmasında kaynakçılık yapıyor. Hatta dönemin sinema eleştirmenleri, çok bilmiş morruklar diyeceğim, şey demişler: 18 yaşında kız inşaat firmasında nasıl çalışır? Sana ne lan, çalışır. Sanki şey olamaz mı yani? 8 yaşında mı? 18 yaşında bir kız çalışır. Kaçak çalışır. Para kazanmak için çalışır. Yani patlama olayı sadece bize has bir şey değil. Bütün dünyada çok bilmişler her zaman çamur atmayı severler. Yani filmin o noktasına kadar eleştiriyorlardı. 18 yaşında bir genç kız gündüzleri bir inşaat firmasında kaynakçılık yapıyor, ekmek parasını çıkartıyor, geceleri de kulüpte dansçılık yapıyor. Kızcağızın dans eğitimi yok. En büyük hayali de, yani Alex'in bir okula gitmek. Bakın ne kadar güzel, düşünebiliyor musunuz? Bakın sene 1983'te 18 yaşındaki bir kızın hayali diyorum, iyi bir okula gidip dans eğitimi almak. 2019'da olsaydık acaba bir genç kızın en büyük hayali ne olurdu? Yani iyi bir okula gidip eğitim almak mı olurdu? Yoksa zengin bir herif bulup altına yatıp güzelce parayı bulmak mı olurdu? Bu sorunun cevabını size bırakıyorum. Belki LYS ya da MYS ya da CGS, CUGS 1500 tane sınav türümüz var ya, onlardan bir tanesine soru olarak karşımıza çıkabilir. Her neyse, yine ben filme döneyim çünkü arada bir uzaklaşıyorum, yani raydan çıkıyorum. Neyse efendim, bu kız dans eğitimi almak istiyor. Hayali bu. Fabrikada da çalışırken fabrikanın patronunun kızı Nick adında bir amcamız değil, bir beyefendi, kızı gözüne kestiriyor ve kızı beğeniyor. Yani diyor, vay be kıza bak ha filan, wow wow diyor. Artık kızı yatağıma atmak istiyor. Kıza aşık mı oldu onu bilmiyoruz ama kızı beğeniyor Nick kardeşimiz. Fakat o dönemlerde bu kız, yani bakın kız da bu ara plakta fotoğrafı gözüken kız, yani Alex başka bir herifle çıkıyor. Yani tam bir şey filmi. Onun da adı Richie. Ama ben bu Richie'yi tutmadım. Söyleyeyim size, şaklabanın teki. Kıza yakıştıramadım zaten. Stand-upçı olacak. Kenarı stand-upçı olacaksın da para kazanacaksın. Böyle abuk sabuk hayali olan bir herif. Zaten o dönemde bu filmi küçükken de izlemiştim ben. Çok bebektim ama sonradan da izlediğimde çok da yakıştıramamıştım ben bu güzel kızı, o herifi. Zaten orada bir numaralar dönüyor, bir karamboller dönüyor. Herif arazi olup gidiyor. Neyse, fabrikanın sahibinin oğlu, yani zengin çocuk, ki neydi adı? Monsieur Nick ya da Nick amcamız diyeyim size. Bu kızı gözüne kestiriyor. Arada bir karambol oluyor ve bir olay oluyor daha doğrusu. Nick, yani fabrikatörün kızı, yani bu kızın çalıştığı fabrikanın sahibinin oğlu, bir şey oluyor ve Alex'i kurtarıyor orada. Yani bir kavgaya mı karışıyorlar? İt kopuk serseri mi saldırıyor kıza? Bir şey oluyor ve orada tipik Türk filmlerinde olduğu gibi bir delikanlılık örneği gösteriyor Nick ve Alex'i kurtarıyor. Sonra Alex'i alıp evine götürüyor. Ve Alex bundan etkilenip, yani bu plakta kapağı gözüken kızımız bundan etkilenip Nick kardeşimize aşık oluyor. Enteresan. Ve o günden sonra ilişkileri başlıyor. Tabii kızı eve götürdük. Yani kızın evine gitti. Orada bir numaralar mı döndü? Ne oldu? Bilmiyorum. Alın DVD'sini seyredin. Bundan sonrası bizi alakadar etmez. Milletin özel hayatına girecek halimiz yok. Biz burada bir tane plak programı yapıyoruz. Ama filme girdik. Neyse. Efendim, Alex Pittsburgh Dans ve Repertuar Konservatuvarına başvurmak istiyor. En büyük hayali bu kızın. Enteresan, güzel, ne güzel. Bir kızın hayalinin eğitim almak olması o kadar güzel bir şey ki, yani bugün için beni o kadar böyle duygulandırıyor ki, bakmayın şimdi arada bir matrak geçiyorum ama bir kızın ben eğitim almak istiyorum demesi kadar kutsal ve güzel bir şey yok. Dolayısıyla 1983 yılındaki bu Alex adlı kızımızı bu anlamda alkışlıyorum. Fakat kendine güvenemiyor. Sonra işte ya nasıl yapsak, ne etsek filan falan, filmde bu kızın hikayeleri, işte numaraları filan falan, işte bu Nick'le aşk meşk işleri yaşıyorlar, yatıyorlar, kalkıyorlar, ne yapıyorlar bilmiyoruz, işte o bizi ilgilendirmez. Nick daha sonra kalantör ya, babası fabrikatör, ne güzel, para her kapıyı açar arkadaş. Biz göremedik bunu ama belki siz görüyorsunuzdur veya görürsünüz ileride. Bir numara çeviriyor ve kızın, yani Alex'in okula girmesi için okulun sanat konseyiyle, hani kalantör zengin olunca biliyorsunuz her kapıyı açıyorsunuz. Yani şimdi gariban ben veya siz mi bir yere gittiğimiz zaman kapılar açılır, yoksa kalantör bilmem nenin ve onun oğlu mu kapıları açar? Gidiyor ve
bu sanat okulunun seçmelerini yapan hocalarla bir diyaloğa girmeye çalışıyor. Yani sözüm ona kıza torpil yapacak. Şans eseri Alex yani kızımız, bu plakta da fotoğrafı gözüken kızımız bunu öğreniyor. Senin gelmişini geçmişini diye başlıyor. Sen bana torpil mi yapacaksın lan diyor. Ben kendi hakkımla girmek istiyorum diyor. Tabii ki günümüz kızlarına hiç de uymayan bir tepki veriyor. Ve diyor ki Nick'e, Nick ben senden de ayrılıyorum. Al fabrikanı da bilmem ne de ben okula da girmiyorum arkadaş diyor. Tabii ki bu bir trip mi? Gurur mu bilmiyorum. Belli bir süre sonra Alex yeni filmde bir sürü numaralar dönüyor. Ve bu okul seçimlerine katılmaya ikna oluyor. Gelelim işte en efsane sahneye. Çok enteresan bir sahne bu sahne. Alex alıyor. İşte tarih belli oluyor ve gidiyor seçmelere. Eskiden tabii ki sınavlar ne kadar güzel yapılırdı. Yani biz de bu sınavlardan geçtik. Yani yaşımız itibariyle yetiştik. Artık günümüzde sınavlar çok torpille, abuk sabuk işlerle yapılıyor. Bir sürü salak salak şeyler dönüyor ama eskiden gerçekten de 3 tane 4 tane adamın karşısına çıkardınız. O adamlar sizi aşağılarlardı. O adamlar size çamur atarlardı, kötü davranırlardı. Yani sizi biraz hırpalarlardı. Böyle sınavlar vardı. İşte böyle bir sınava giriyor Alex kızımız. 5 tane moruk diyeceğim. Kimse de kusura bakmasın. Suratı asık, küstah, kendini beğenmiş. Yani bir görseniz bir kafa at heriflerin dağıt ağzını burnunu öyle diyeyimse. Bu tarz insanların karşısına çıkıyor Alex. Tabii ki kız heyecanlanıyor. Şimdi ben de olsam siz de olsanız heyecanlanırsınız. En büyük hayali kızın ne bileyim şimdi Türkiye'deki kızların en büyük hayali nedir işte? Acun'la sevgili olmak, bilmem neyle o olmak, işte kanalda televizyonuna çıkmak, YouTuber olmak, açmak, tanga giymek veya en son biliyorsunuz ki ne büyük bir kepazelik Avrupa Kupası maçı Süper Kupa finalini aldık. Geri zekalı bir YouTuber sırf kendini affedersiniz göstermek için bizi dünyaya rezil etti. Yani günümüz gençleri böyle ne yaptı? Hayatları salak herif yani onu demek istiyorum. Günümüz gençleri böyle salak salak şeyler düşünürken bu kızın en büyük hayali bu okulu kazanmak. Ve eli böyle titriye titriye çıkıyor o 5 tane moruğun karşısına. O 5 tane moruk şöyle bir bakıyorlar. Sanki elleri bir harpmiş gibi. Kız plağı alıyor. Bakın aynen. Ben de şu anda tutuyorum elimde plağı. Plağı çıkartıyor. Eli titriye titriye pick-up'a koyuyor. Hatta pick-up'ın iğnesini de koyarken böyle titriyor eli biraz. O da çok güzel çekilmiş. Ve şarkıyı başlatıyor. Dans gösterisi yapacak kız. Moruklar da onu izleyecekler ve beğenirlerse de onu kızın en büyük hayalini okula sokacaklar. Kız başlıyor dansa fakat 1. dakikada küt kız yerde kepazelik. Moruklar hemen filan inek gibi anırıyorlar. Kızın morali sıfır tabii ki. Excuse me diyor Fransızca'da ya da belki benim izlediğim bölüm Fransızca olduğu için öyle. Çünkü pek çok dilde yayınlandı bu sinema filmi. Tekrar alıyor plağı, pick-up'a koyuyor, şarkıyı başlatıyor ve o efsane sahne başlıyor. Kız yani Alex muazzam bir dans gösterisi sunuyor. Bu muazzam dans gösterisinin sonucunda o moruklar da mutlu oluyorlar. Hatta bir tanesi falan böyle hareketler yapıyor. Ve günün sonunda da Alex bu okula kabul ediliyor. Mutlu son. Tabii Alex okula kabul edildikten sonra dışarı çıkıyor. Patronun oğlu olan Nick ve Alex'in küçük köpeği onu bekliyor. Sarılıyorlar, öpüşüyorlar, koklaşıyorlar vesaire böyle film sona doğru giriyor. Tabii ki aslında hikaye tipik bir Türk filmi hikayesi. Diyeceksiniz ki ne bekliyorsunuz? Yani Türk'ü, Amerikalısı, Rus'u, Arnavut'u yoktur. Duygu her millette duygudur. Yani insanları heyecanlandıran bir film. 200 milyon dolar para kazandırmış. Yapımcısı 193 milyonu cebine indirmiş. Parayı götürmüş. Sonra bu film için yapılan bir müzik repertuarı var. Ondan bahsedeceğim ve bu müzik repertuarı içinde çok özel bir çalışma yapılmış. Flashdance adlı yani What a Feeling adlı bu filmin bir de şarkısı var. Zaten efsane sahnede Alex o şarkıyla dans ediyor. Şarkının adı da Flashdance ya da What a Feeling adlı şarkı.
Bu şarkı bu plağın açılış şarkısı. Şarkıyı da seslendiren hemen bakıyorum. İren Kara mı diyeyim, İren Care mı diyeyim, Iron Care mı diyeyim artık bilemiyorum. Bu ecnebilerin de isimleri değişik oluyor. Sadece bu şarkıyı seslendirdi. Büyük bir başarı yakaladı ama yok oldu gitti sonra. Flashland adlı şarkı inanılmaz büyük bir başarı yakaladı. Albüm çok büyük bir ödül aldı. Grammy ödülleri aldı. Pek çok ödül aldı ve en önemlisi bakın albümle ilgili elimdeki bazı notlardan bahsetmek istiyorum. 20 milyon tane plak sattı. Onlardan bir tanesi de şu anda elimde. 20 milyon plak satıyor, düşünebiliyor musunuz? 1982 yılında kaydediliyor bu albüm. Yani film yayınlanmadan bir yıl önce başlıyorlar çalışmalara. Ne kadar güzel, profesyonel bir şey. Yani filmden bir sene önce filmin kurgusuyla birlikte şarkılar hazırlanıyor ve bu plak hazırlanıyor. 1983'te 11 Nisan'ında yayınlanıyor plak. Amerika'da sadece 6 milyon adet satıyor. Japonya'da bile 1 milyon adet satıyor bu plak. 78 hafta boyunca, bakın notlarını tuttum ha, videonun değerini bilin ha, ona göre. 78 hafta boyunca Billboard 200 listelerinde kalıyor ki bu çok büyük bir rekor. 166. sıradan geliyor Billboard 200'e. Hemen sonrasında 29. sıraya çıkıyor ve 9 hafta sonra 1 numarada kalıyor. Bu plağa adını veren şarkı Flashdance, yani What a Feeling adlı şarkı. Tabii ki bu şarkı büyük bir şarkı oldu. Türkiye'de de bu şarkıyı 1984 yılında, bir yıl sonra Nilüfer de Varsa Söyle adlı sözlerle seslendirildi. Çok da canavar oldu. Ondo Tunç yapmıştı düzenlemeyi. Çok samimi söyleyeyim. Ondo Tunç çok da iyi bir düzenleme yapmıştı ki orijinalinden daha güçlü bir sound vardı. Onu da parantez içinde eklemek istiyorum. Gelelim plağa. Efendim plağın arkasını size gösteriyorum. Bir yüzünde 5, diğer yüzünde 5 şarkı var. Güzel yapmışlar grafiği. Bakın böyle kırmızı bir çizgi var. Şarkıların isimleri sarıyla yazılmış. Altındaki künye maviyle yer alıyor. Böyle artist böyle tiki cix bir grafik yapılmış ki 1983 yılı içinde bence gayet modern bir grafik yapılmış bu plak için. Plağa baktığımızda 10 tane şarkı var bu plakta ve iyi bir sound var. Tam 80'lerin soundu var. Yani 80'lerin soundunu sevenler bu plağı ya alsınlar, dinlesinler. Bulamazsınız yani Türkiye'de hele muhtemelen sahaflarda bulursunuz. Sahaflarda da zaten kazıkçı herifler 10 liralık malı 1000 liraya satıyorlar. Yani yurt dışında da sahaflara gidiyorum. Arkadaş bir en uyanık sahaflar bizimkiler ya. Yani yurt dışından gidiyorsunuz. Bu plağı mesela yurt dışından ne bileyim 20-25 euroya alırsınız en fazla. Yani nedir? 120-130 lira. Bugün buradaki bu bizim sahaflarımız bunu 500-600 liraya satarlar. Neyse bu da bizim uyanıklığımızın bir örneği olarak kalsın. Ya da iTunes'tan dinleyin, öyle diyeyim size. Fakat iTunes'tan dinlerseniz bunu da söylemek istiyorum. Bu plağın, albümün iTunes kaydı var. Fakat enteresan bir şekilde iTunes Türkiye bu albüme adını veren Flashdance, yani What a Feeling'i çalmıyor. Çalmaya çalıştığınız zaman da diyor ki sizin ülkenizdeki telif hakkı politikasındaki kısıtlamadan dolayı bu şarkıyı dinleyemezsiniz diyor. Elinin körü be kardeşim, artık yeter ya. Ne telif hakkı kısıtlaması ya. Universallikten bahsediyoruz. Neyse bu da ayrı bir konu. Bunu başka bir gün konuşuruz. Efendim 10 tane şarkı var demiştim sizlere. İyi bir sound var demiştim. Notuma bakıyorum. Rock bir sound var. Yani rock ama pop, böyle kafa bilmem ne yapan bir rock sound yok albümde. Albümün en güzel şarkılarına gelince. Efendim 3 numaralı şarkı, slow bir şarkılı Love Them from Flashdance. Yani Flashdance romantik temasını içeren bir melodi. Enstrümantal bir şarkı. Burada Alex ile sevgilisi Nick'in fingirdeştiği dakikaları anlatan fon müziği olarak kullanılan melodi. Tabii ki onlar fingirdeşsinler ama siz bu şarkıyı dinleyin. Bunun dışında 5 numaralı şarkı hit olan bir şarkıdır. Lady 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 adlı şarkı romantik ve önemli bir hittir. Lady, 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 don't walk this lonely avenue. Lady, 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 let me touch that part of you. You want me to.
Plan B yüzünde çok enteresan. Daha sonra Self Control adlı şarkıyla büyük bir popülarite sağlayan Laura Branigan ismini görüyoruz. Yani iyi yorumcular da var bu albümde. Laura Branigan Imagination adlı şarkıyı seslendirmiş. Tuttu mu? Tuttu ama çok da wow olmadı. Çok büyük bir sürpriz bu albümde. Bakıyorum hemen Donna Summer var. Donna Summer Romeo adlı şarkıyı seslendiriyor ve bu plakta Donna Summer'da bir şarkısı da yer alıyor. Sonrasında B4 adlı yani albümün Plan B yüzünün 4. şarkı romantik bir şarkı. Şarkının adı I Will Be Here, I Will Be Where the Heart Is. Yani ben kalbin olduğu yerde olacağım demiş. Çok romantik, iyi bir şarkı. Mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum. Geri kalan şarkılar da rock şarkılar olarak dikkatleri çekiyor. Hemen notlarıma bakıyorum. Bakın Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, Yeni Zelanda, Hong Kong, İsviçre, Norveç, İsveç, İngiltere gibi pek çok ülkenin listelerine giriyor bu plak. 1 numaraya kadar çıkıyor ve bir efsane oluyor bu plak. Flashdance adlı albüm günümüzde de hala satılıyor. Günümüzde bu şarkıyı yapan hemen bakıyorum müziği George Monder adında bir adam yapmış. Herhalde bu adam yaşıyorsa hala ya da bilmiyorum ya kendisi ya da mirasçıları muhtemelen çok büyük bir yatta yaşıyordur. Çok büyük bir kalantör bir hayat yaşıyordur. Çünkü öyle bir şarkı yaptı ki hala dinleniyor, hala plakları satılıyor ve hala bu adama teliften para kazandırıyor. Flashdance, What a Feeling. Hikayesi fena olmayan bir film. Ben eleştirmenlere katılmıyorum. Abuk sabuk konuşuyorsunuz. Halk sevdi lan. Sen sevmesen ne olur? Günümüzde de öyle. Eleştirmenler salak salak konuşuyorlar. Böyle çok bilmiş kafalar konuşuyorlar. Ne olacak? Yani şimdi bir eleştirmen ben beğenmedim Flashdance deyip bakın %35 vermiş. Yani Flashdance filmine %35 vermişler. O geri zekalı eleştirmenler. Ne oldu Flashdance? 7 milyon dolar para yatırdı herif. 200 milyon dolar para kazandırdı. Nerede bu eleştirmenler? Ne oldu şimdi? Ne? Senin vereceğin güzel değil notun ne oldu? Yiyen diyeceğim şimdi. Bakın başka noktaya geldik ama 193 milyon nakit para kazandırdı yapımcısına. Darısı benim başıma, darısı sizin başınıza diyelim. Onun için her konuşanı da, her eleştirmeni de sanmayın. Hepsi boş boş konuşuyor. Nakit kimde, para kimdeyse, kim dönüş sağlıyorsa başarı ondadır. Bir de son bir şey daha söylemek istiyorum. Flashdance adlı filmde bu kız yani Alex'in eğitim almak istemesi, sınava girerken yaşadığı heyecan ve en büyük hayalinin bir üniversitede eğitim alması, bir okulda diyelim artık ya da yüksek okulda dans eğitimi almak istemesi bence çok romantik. Yani ben her şeyi bir kenara bu yönünden çok mutlu oldum. Çünkü özellikle günümüzde Türkiye'de ve pek çok Orta Doğu ülkesinde diplomalar o kadar değersiz ki. Gidiyorsunuz bir geri zekalı okula, düşük bir puanla parayı veriyorsunuz. 3-4 yıl takılıyorsunuz. Karı kız bilmem ne falan kantinde yıl sonu gelince hemen diplomayı alıyorsunuz ve üniversite mezunu oluyorsunuz. Bu kadar da kolay değil. Bakın dünyada nasıldı işler. Bakın kızın en büyük hayali bir okulda eğitim almaktı. Dolayısıyla buradan aslında 36 yılda dünyanın da nasıl değiştiğini ve bu değişen dünyada
Türkiye'nin özellikle nasıl deforme olduğunu ve nasıl eğitim anlamında özellikle kızlarımız kızmasınlar, özellikle kızlarımızın da nasıl bozulduğunun tipik bir örneği. En büyük dileğim bütün kızlarımız bu filmdeki Alex'i örnek alsınlar. Yani en büyük hayaliniz bir okulda eğitim almak olsun. Onun bunun altında yatıp kulüplerde gezip tozup zengin koca bulmak olmasın hayaliniz. What a feeling, Flashdance. Uzun lafın kısası. Benden size bu kadar.